Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Şimdi Gümüş'te ilk öncelikle bir geçtiğimiz hafta yaptığımız uzun vadeli haftalık grafiklerde yaptığımız bir analizimiz vardı. Bunu bir hatırlayarak başlayalım istiyorum. Temmuz 2016 tarihinde oluşan bir tepe noktası vardı Gümüş'ün. Bunun direnç bölgesi yukarıda 21.14-20.32 aralığından geçmekteydi. Bu tepenin destek bölgesi ise 19.65-19.22 aralığından geçiyordu. Bu aynı zamanda 2019'da da bakın bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıp pandemi düşüşünün de başladığı süreci burada takip ediyoruz. Şimdi burada geçen haftaki analizimizde şunu söylemiştik. 20.32 aşağıya kırıldığı takdirde bunun altındaki 19.65-19.22 bölgesi önemli olacak demiştik. Cuma günü kapanışa yakın saatlerde buradan hafif bir tepki aldık. Amerika saatinde gelen ufak alımlardı bunlar. Dolayısıyla şu an için 19.22-19.65 desteğinin çalıştığını söyleyebiliyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde 19.22 altında kapanışlar görecek olursak, öncelikle şu yükselişin %50 seviyesi 18.71'den geçiyor. Bu bölgeden bir dönüş alabilir. Ancak benim esas aşağıda beklediğim Fibonacci %61.8 seviyesinin geçtiği 16.72 var. Bu bölgenin de 17.31-16.67 olarak geçmişten gelen yine bir destek direnç bölgesi olarak takip edebildiğimiz bir bölgesi var. Dolayısıyla yukarıda 19.22 kırıldığı takdirde de 17.31-16.67'lere kadar da satışlar derinleşebilir. Peki şimdi bu haftalık grafiklerden bu şekilde bakarak nasıl işleme gireceğiz, nasıl stratejiler oluşturacağız veya biz aşağıda 17.31-16.67 aralığına düşmesini beklersek buradan gelen dönüşleri nasıl yakalayacağız? Olası dönüşleri nasıl yakalayacağız? Bugün biraz bunun üstüne konuşmak istiyorum. Bunun için de öncelikle 15 dakikalık grafiklere bir döneceğiz. Ve şöyle kısa vadeli yaptığım analizi sizlerle paylaşacağım. Bakın Cuma günü oluşan şu dipten önce şurada bir bobin hareketi oluştu. Bu bobin dediğimizde aslında mumların gövdelerinin birbirine yakın uzunluklarda olması sonucunda minimum 3 mum, bu 4-5 mum olarak da uzayabiliyor. Alıcının satıcının kararsız kaldığı bir bölge olarak gördüğümüz bir alandır bu. Bu alan 1 Temmuz'da saat 10.30'dan sonra kırılarak düşüşlerin aslında derinleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu alan artık bizim için 1 Temmuz günü saat 11'den sonra önemli bir direnç bölgesi olarak belirleniyor. Zaten sonrasında bakın hemen bu bölgeden direncine ilk dirençle karşılaşıyor ve şu satışı getiriyor. Bu bölgeden gelen alımlarda gene bu bölgede bakın dirençle karşılaşıyor. Bu gece yarısı saat 2-2.30 sularında bir kırılım gelse de tekrar aşağıya şu yatay banda geri dönüyor. Bu bölgede aynı zamanda şurada bakın 19.67-19.63 bölgesinde de bir ara destek oluşturuyor. Şimdi bu grafiğe bakarak şunu söyleyebiliyoruz. Yukarıda 19.97 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişlerden bahsedemeyiz. Aşağıda ise 19.38-19.47 bölgesi var, destek bölgemiz. Bu bölge çalıştığı sürece de düşüşlerden bahsedemiyoruz. Piyasa bu alanda yatay hareket edecek demektir. Dolayısıyla buranın önemli bir destek bölgesi olduğunu düşündüğümüz için şu ilk destek bölgemiz, ara destek bölgemiz 19.67-19.63 bir ara alım bölgesi olabilir. Eğer bu bölge kırılacak olursa da bunun altında 19.47-19.38 alım için gene uygun bir bölgedir. Dolayısıyla sermayenizi ikiye bölerek bu iki bölgeden alım yapabilirsiniz. Ancak aşağıda mutlaka 19.22 altına stop konması gerekir. Eğer piyasa 19.22 altındaki stopları çalıştırmaya karar verir, bu bölgeye kadar bir düşüş yaşar. Arkasından da tekrar yukarıda 19.47'nin üstüne attığında burada kapattığınız stop olduğunuz pozisyonlarınızı mutlaka bu bölgede tekrar geri almanız gerekir. Yani teknik analiz sonuçta strateji oluşturmak. Karşımızda çok güçlü oyuncular var. Burada bir satranç oynuyor gibi düşüneceksiniz. Bazı önlemlerinizi mutlaka alacaksınız fakat o önlemlerin tersine hareketler başladığında da mutlaka tekrar geri alıma girmeniz lazım.
Aksi takdirde sizi stoplatırlar ve piyasa yükselişine devam eder. Siz de arkadan baka kalırsınız. O yüzden mutlaka stop sonrasında tekrar işleme ne olursa gireceğinizi de önceden belirlemeniz, karar vermeniz gerekir. Dolayısıyla şu yatay bantta bu tarz bir strateji oluşturulabilir. Veya ben diplerle uğraşmak istemiyorum, dönüşü görmek istiyorum dediğinizde de 19.97 kırıldıktan sonra işleme girebilirsiniz. Yalnız gene mutlaka şu aşağıdaki iki destek bölgesinden birini kendinize stop seviyesi olarak belirleyip bu bölgelerin altına stop koymanız gerektiğini de unutmayın. Özellikle kısa vadeliler için, trade edenler için mutlaka stop kullanılmalıdır. Stopsuz işlemler çok can yakıcı durumlar yaratabilir. Orta uzun vadeliler için ise hatırlarsınız 19.65-19.22 bölgesi alım için oldukça uygun seviyeler demiştik. Dolayısıyla buna benzer bir stratejiyle orta uzun vadeli işlem yaptığınız için, paçal yaptığınız için stopları çok fazla düşünmeden de bu bölgede de tekrar bir işlem stratejisi düşünebilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Dönüşlerin esas başladığını söyleyebilmemiz için de kısa vadeli geçilmesi gereken direnç bölgemiz 20.72-20.60 aralığında. 20.72 üstü kapanışlar artık bu bölgenin dip olma olasılığını daha da güçlendirecektir. Bu seviyede önümüzdeki günlerde önemli olacak. Şimdi buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Burada çok fazla değişen bir şey yok. Hafta sonu itibariyle 88.20 direncimiz kırıldı. Şu formasyon hedefimiz 100 seviyesi. Filamanın kırılmasıyla birlikte 100 seviyesine doğru yükselişler normal karşılanacaktır. Ancak buraya giderken bir ara direnç bölgemiz var. 97.32, 94.87. Bu bölgeyi de yakından takip edeceğiz. Şimdi gram gümüşe geçmeden bir hızlıca dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasında hatırlarsanız 16.77, 16.72 direnç bölgemiz vardı. Bunun üstünde şu an hareketler görüyoruz. Bugünkü enflasyon verisiyle birlikte dolarda tekrar alımlar hızlanmaya başladı. Bu BDDK kararları ile birlikte yukarıda 17.30 üstüne yerleşmiş olan kuru bir alt banda çekmişlerdi. Şu an burada çok uzun tutamadılar. Tekrar üstünde hareketler görüyoruz. Tabii bugün kapanışa doğru ne gibi oyunlar döner, tekrar bu bölgeye baskılarlar mı? Bunu takip ediyor olacağız. Ancak dolar Türk lirası adına 16.77 üstünde hareketler kalıcı olursa tekrar 17.30'lara doğru yükselişlerin devamını takip ederiz. Bu da tabii gram gümüşe pozitif yansıyor. Şu alanda bir destek bölgemiz vardı 10.60-10.51 aralığında. Şu an için bu bölge destek olarak çalışmış durumda. Yalnız takip edeceğimiz direnç bölgesi 10.89-10.76. 10.89 üstü kapanışlar yükselişleri hızlandıracaktır. Onslarda bu bölgenin dip olduğunu düşüneceğimiz bu yükselişleri başlatırsa, dolar Türk lirası kırdığı direncin üstünde de kalmaya devam ederse, gramlarda da oldukça güçlü dönüşlerin başladığını takip ediyor olacağız. Burada da olası ters durumlarda yaşanabilecek düşüşler aşağıda 10.17-9.98'e kadar devam edebilir. Ancak özellikle dolar Türk lirasındaki alımlar gümüşü şu an gram gümüşü güçlü tutmaya devam ediyor diyelim. Evet, gümüşten de bugünlük bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.